Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan, kek hazırlamadan, bisküvi kullanmadan hazırlayabileceğiniz harika lezzetiyle enfes bir tatlı tarifim var. Ağzınızda eriyip gidecek, yedikçe yedirten harika bir tatlı oldu. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı irmik ve 3 yemek kaşığı kakaomu alıyorum. İlk etapta kuru malzemelerimi bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum ve malzemelerimi güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar irmikli muhallebimi pişiriyorum. İrmikli muhallebilerde koyulaşmaması ile ilgili çok soru alıyorum arkadaşlar. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısalım ve birkaç dakika daha kaynattığımızda kıvamının koyulaştığını görebiliriz. Gördüğünüz gibi kısık ateşte birkaç dakika kaynadı ve koyulaştı. Bu aşamadan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilimi ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra irmikli muhallebimi ocağımın üzerinden alıyorum ve bir kenara koyuyorum. İrmikli muhallebimi arada bir karıştırarak tamamen soğuyana kadar bekliyorum. Tatlımı hazırlamak için irmikli muhallebimin tamamen soğumuş olması gerekiyor. Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra üst kısmı için de krem şantimi hazırlıyorum. 2 paket sade toz krem şanti ve 1,5 su bardağı soğuk sütümü uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Sütünüz ne kadar soğuk olursa her tarifimde de söylüyorum, çırpma süreniz o kadar kısa olacaktır ve krem şantiniz de çabuk koyulaşacaktır. Mikserimle krem şantim koyu bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Bu aşamaya gelene kadar çırptım. Bu aşamadan sonra içerisine Hindistan cevizi ekliyorum. Tarif için 2 su bardağı Hindistan cevizi kullandım. İlk etapta 1 su bardağını ekleyip bir miktar karıştırdım. Daha sonra 1 su bardağı daha ekleyerek güzel bir şekilde karıştırmaya devam ettim. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik su bardağı 200 ml. Krem şantili kısmım da artık hazır. Bu arada tatlılarımı hazırlamak için güveç kalıbı kullandım. Küçük güveç kalıplarımın içerisine streç filmiyle bu şekilde kapladım. Kenarlarından streçi taşırdım arkadaşlar. Daha sonra üst kısmını kapatmak için kullanacağım. Hazırlamış olduğum krem şantili harcımdan 2 yemek kaşığı kadar alıyorum ve kaşığımla bastırarak alt tabanıma güzel bir şekilde düzeltiyorum. Güveç kalıbı olmayanlar kaselerde de bu işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra ters çevirip kalıp olarak çıkartacağız. İsterseniz tek seferde borcamda da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Küçük boy borcamda. Krem şantili kısmımı hazırlama işlemim bitti ve irmiğimi ekliyorum. Tamamen soğumuş olan irmiğimden kaşık kaşık alıyorum ve bu şekilde bastırarak düzeltiyorum. Tek seferde koymaya çalışmayın arkadaşlar. Bu şekilde kaşığınızda parça parça koyup tatlı kaşığıyla bastırarak güzelce düzeltin. Daha sonra kenarlarımdan taşırmış olduğum streç filmimin parçalarını bu şekilde üst kısmına güzelce kapatıp elimle bir miktar bastırıyorum. Bütün kaselerim bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu ölçülerle hazırladığımda bu şekilde güveç kalıplarında hazırladığınızda 8 tane tatlı çıkıyor. Daha küçük kaselerde de hazırlayabilirsiniz dediğim gibi. İrmikli muhallebim tam denk geldi. Krem şantili kısmımdan da küçük bir kase kadar arttı arkadaşlar. Hepsini hazırladıktan sonra buzdolabıma koyuyorum ve en az 2-3 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa bir gece boyunca da dinlendirebilirsiniz. Tatlımı buzdolabına koyduktan sonra bir miktar bekledim. Çıkarmadan önce çikolata sosumu hazırlıyorum. Çikolata sosumun da tamamen soğumuş olması gerekiyor. Uygun bir tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı nişasta
ve 3-4 yemek kaşığı kadar toz şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben tariflerimde buğday nişastası kullanıyorum fakat sizler mısır nişastası kullanarak da hazırlayabilirsiniz. İçerisine 500 ml soğuk sütümü ekliyorum ve çırpıcımla karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını açıyorum ve sürekli karıştırarak orta ateşte çikolata sosumu pişiriyorum. Hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz fakat ev yapımı çikolata sosunun lezzeti daha güzel oluyor. Kaynayıp koyulaştıktan sonra çikolata sosumun altını kıstım ve içerisine 1 tatlı kaşığı sürme çikolata ve 1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ekliyorum. Sürme çikolatanız yoksa sütlü çikolata, bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolata eklemeden de çikolata sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Çikolata sosumu da bir kenara kaldırıyorum. Arada bir karıştırarak tamamen soğuyana kadar bekliyorum. Çikolata sosum soğuduktan sonra tatlarımı buzdolabından çıkartıyorum. Kenarlarından bu şekilde açıyorum ve elime ters çeviriyorum. Daha sonra streç filmimi açtıktan sonra tatlımı bu şekilde alıp borcamın içerisine koyuyorum. Direkt servis tabağınızın içerisine de koyabilirsiniz. Ben 6 tanesini borcamıma, 2 tanesini de küçük servis tabaklarımın içerisine aldım. Hazırlaması gerçekten çok kolay bir tatlı arkadaşlar. Kesinlikle çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tamamen soğumuş olan çikolata sosunu tatlılarımın üzerine bu şekilde kepçe yardımıyla döküyorum. Üst kısmını tamamen kaplayacak şekilde döktüm. Çikolata sosum da tam denk geldi. Son olarak üst kısmını süslemek için ilk olarak beyaz çikolata kullanıyorum. Beyaz çikolatamı benmari usulü eritiyorum ve içerisine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. 70-80 gram kadar beyaz çikolata kullandım. Sıkma torbamla tatlılarımın üzerine bu şekilde sıkıyorum. Sizler farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Çikolata sıkmaya da bilirsiniz. Görüntü ve lezzet olarak da ben bu tarife çikolatayı yakıştırdım. Son olarak üst kısımlarına Antep fıstığı tozundan birer miktar serpiyorum ve süsleme işlemini de tamamlamış oluyorum. Bu aşamalar tamamen sizlerin tercih dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süslemeler yapabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Bu aşamadan sonra tatlarımı servis ediyorum. İsterseniz buzdolabınıza koyarak servis edeceğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ağzınızda eriyip gidecek bir tatlı oldu arkadaşlar. Kıvamı da, lezzeti de, görüntüsü de gerçekten mükemmel oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim tatlı tariflerinden bir tanesi. Fırın kullanmadan, bisküvi kullanmadan, kek hazırlamadan çok kolay yapabileceğiniz bir tatlı tarifi. Farklı bir tatlı tarifi olduğunu düşünüyorum ve denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tarife yalancı kokostar pasta da diyebiliriz. Tam tutan bir tarifte gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye erişmemi sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.